Herkese merhabalar arkadaşlar. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things that you're doing. In my head, I paint a picture. Since I come on home, well, my body's in Vegas. I miss your ginger hair and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Arkadaşlar sesim geliyor mu ve müzik orijinal videodaki müzikle nasıl, onu bir bana iletirseniz yazılı olarak. Ve o müziğin sesinin kıstığında size de yansıyor mu? Sabaha kadar buradayım. Hiçbir arkadaşım olana kadar uzun sürmez. Evet, son kraliçe için tören bu. Evet, bu arada sizden bir ricam var. Bu yayının izliyorsanız eğer paylaşmayı unutmayın. Mümkün olduğu kadar insanı getirelim kanalımıza. Türkiye'de bu yayını sizlere canlı olarak veren sadece benim. Ben de buradan paylaşayım diğer ortamlarda. Böyle biraz müzikler falan olacak. Eğlence olacak. Yayın sesini kısar mısınız demiş bir arkadaşımız. Şimdi nasıl? Şimdi benim sesim duyuluyor mu? Birazcık daha kıstım. Hatta şöyle bir müzik de yapabilirim. O zaman ben de duymayacağım konuşulanları. Evet, daha şu anlamız çok güzel. The 747, the queen of the skies. We honor our customers through the years who brought this magnificent feat of engineering to passengers around the world. Evet, şu an bayraklar dolaşıyor. Şu an bir anda Twitter'a da gideyim de. Beginning with the first order from Pan Am and through the generations, the 747 changed our world, connecting people and cultures in profound ways, taking passengers to places and experiences they had only dreamed of, and delivering cargo that both enriched and saved lives. Şu an evdeyim, Çek Cumhuriyeti'ndeyim arkadaşlar, Prag'dayım. Bu arada bu yayının gerçekleşmesinde en büyük katkısı olan eşime teşekkür ediyorum. Çünkü şu an zavallım bütün gün çalıştıktan sonra bir de arkasından kızımızı yatırmaya çalışmakla meşgul. O yüzden gerçekten de teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi bu zamana kadar bütün bayraklarına donatmışlar. Ne yazık ki 747'yi ACT havayolları dışında Türkiye'den uçulan başka bir havayolu olmadı. Türk havayollarının uçurmasını çok isterdik tabii ama Türk havayollarının iş modeline çok uyan bir uçak değil. Özellikle de Türk havayolları geliştikten sonra da iş modeline çok uyan bir uçak zaman olmadı. Çünkü 777'ler bile bazen we paid tribute to an airplane that started with a mission and became an icon. Thanks to every customer, every engineer and mechanic, every supplier, every support person and flight crew, every passenger, and every admirer who stood in awe and watched the world's first jumbo jet take to the sky and conquer it.
We honor you, your Sesim stories, az your geliyor. history, your triumphs. Ben mümkün olduğu kadar kıstım ama evet, o zaman da işin kötü tarafı Boeing'in yayınını ben duyamayacağım. Bunu nasıl halledeceğiz? Ona bir bakmak lazım. Evet, şu an birazcık böyle hallettim. Size vermiyor olması lazım. Hiç sessiz bir şekilde veriliyor olması lazım. Bunu teyit ederseniz sevinirim. Stand Deal, Boeing Commercial Airplanes kısmının, yani Boeing'in genel müdürü değil, Boeing'in sadece ticari uçaklarla ilgilenen kısmının CEO'su. Peki, ben kulaklığı değiştireceğim, öyle deneyeceğiz. Şu an sesim nasıl geliyor? Test test 1 2. Sesimin geliyor olması lazım şu an. Tamam, video sesini vermiyorum şu an. Çünkü verdiğim andan itibaren benim sesim maalesef kötü oluyor. İsterseniz şöyle göstereyim. Evet. Now, we're going to take you through this journey in time. We started with the customers. Let's start with the first decade. And who better? Somebody that we all know well. He was known Şu an as one of our benim chairmen konuşmalarım and ve CEOs. I o want to bring up Phil Condit. orijinal And konuşmalar Phil, nasıl? please come up. I'm going to ask Phil, though, to turn the clock back from that chairmanship days to when he was 3 years in the Harika. company. Peki yayın A beni young, eager engellemiyor değil mi? engineer aspiring and got assigned to the 4-7. Tamam. Over to you, Phil. Thank you. Phil Condit eski Boeing'in CEO'larından bir tanesi. And it's a particular honor for me to represent Hatta şöyle söyleyeyim, yanılmıyorsam those 787 people projesinde kendisi who brought this CEO'ydu. airplane to life, the Incredibles. There's a bunch of them sitting right over here. İşte birbirlerine sürekli irtifatlarda bulunuyorlar. İşte şu insanlar var, bu insanlar var. Yalnız ilk CEO'nun söylediği şöyle güzel bir laf vardı. Burada dedi 2 tane aile var. Bir tanesi Boeing ailesi, bütün çalışanlarıyla, bütün emekçileriyle. Bir de aynı zamanda da Sutter ailesi. Hatırlarsanız Joe Sutter, Boeing'in babası sayılan bir insan. Boeing 747'nin. 747 projesinde çok ilginç bir hikayesi var. 737 projesinden ödünç alıyorlar ve bunun sayesinde de 747 bu kadar hızlı bir şekilde
üretime geçilebiliyor. And Bill Allen said, if you'll buy it, I'll build it. That was the contract that set the 747 in motion. Boeing 747'nin ve Panam'ın zamanında havacılık duayenleri tarafından nasıl siparişinin verildiği anlatılıyor. Eğer siz sipariş verirseniz ben ürettim diyen Boeing ve karşılığında da One Trip var, Panam'ın genel müdürü. Eğer sen imal edersen ben de satın alırım diye bir el sıkışması sonucunda ortaya çıkan bir uçaktan bahsediyorlar. Enes Üste çok güzel bir şey söylemiş. Hakikaten değişik bir duygu. Uçuracağın uçağın teslimatını izlemek kaçıncı seviye demiş. Gerçekten de ileriki tarihlerde bu uçağı uçuracak olmak insanın hakikaten böyle dikenlerini, tüylerini diken diken ediyor. It is amazing to me to think about the vision that One Trip and Bill Allen had to create an airplane that has lasted better than half a century. Bir uçağı düşünün diyor. Bir yüzyılın yarısından fazlası üretimde ve gerçekten de mükemmel bir şekilde üretime devam edilmiş durumda diyor. Reasonably good size scrapbook. And I won't bore you with all of those stories. Ahmet Bey, şey gelmiyor mu? Yayının sesi hiç gelmiyor mu? Şu an yayının sesini vermiş durumdayım ama. And see this airplane that we'd been working on. We were down at Plant 2. And we drove up here. Tabii canım, uçtuğum zaman mutlaka şey yapacağım. Şu görmüş olduğunuz hangarın büyüklüğüne bir bakar mısınız? İşte bu hangar, daha doğrusu bu fabrika binası sadece 747 için üretilmiş bir şey. Ve dünyanın en büyük kapalı alanı diye geçer. İşte o yüzden ben varım Mustafa Yıldız. Evet. How amazingly big it was. Twice the size of any airplane that had been built before. O zamana kadar üretilmiş uçakların 2 katı büyüklüğünde bir uçağı düşünün diyor. On the number one airplane to make the very first takeoff at maximum gross weight. Ve uçakların aslında üretilmesi Seattle civarında olsa bile Washington eyaletinin ortasında Moses Lake denilen bir bölge var. Gerçekten büyük pistlerin olduğu ve Boeing testlerinin yapıldığı yer. İlk olarak uçağın maksimum kalkış ağırlığıyla testlerinin yapıldığı uçuştan bahsediyorlar. Ve orada her ne kadar motorlardan birinde arıza olsa da yine de geldik. Her şeyi düzelttik ve ilk 747 ile yapılan uçuştan bahsediyorlar. Süleyman, herkese selamlar benden. Gerçekten de tarihe tanıklık ediyoruz arkadaşlar. Öyle böyle bir şey değil. My honor to be here and say to those incredible people, thank you for what you did. İşte bütün herkese, emeği geçenlere teşekkür ediyorlar burada. Yani en ince işini yapan mühendisinden tutun da cıvatalar çıkan en işçisine kadar. And see how this happened with a little bit of a video. Evet, bir video yayınlıyorlar şu an geçmişine bakmak için. İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi bir de şunu düşün isterseniz. Bunları yapıldığı zaman böyle bizim elimizdeki bilgisayarlar kadar bile mühendislik hesaplarını yapabilecek bilgisayarlar yok. Her şey elde yapılıyor. Her şey büyük
mimarlık masalarında, mühendislik masalarında tasarlanıyor. Şu an görmüş olduğunuz görüntüler Everette'te bu fabrikanın yapılışının hikayesi. Ve bu fabrikanın yapılışı da öyle kolay bir şey değil. Çünkü Seattle malumunuz çok yağmur alan bir yer. Ve bu nedenle de belli bir süre veriyorlar fabrikanın bitirilmesi için. Ama o sürede bitirebilmek için de geceli gündüzlü çalışmalar yapılıyor. Ve onun sonucunda da 747, hatta şey derler, Boeing'i neredeyse iflasa sürükleyecek olan uçaktı derler. Yani bu kadar her şeyi Boeing göze alarak bu uçağın tasarımını ve üretimini başlatıyor ve başarılı olmadığı takdirde mali olarak gerçekten de çok büyük bir külfet altına gireceğini söylerler. İki tane değişik görüntü veriyorlar size. İşte solda görünen uçak şu an ilk uçak. Şu an o uçağı eğer Seattle'a giderseniz Boeing Field'de, King County International Airport'ta Havacılık Müzesi'nde görebilirsiniz. Ve aynı zamanda da bir 727'nin önünden geçiyor bu uçak. 727'ler de ilginç tarafı için şeyde değil, Everette'te değil, Renton'da üretiliyorlardı zamanında. Şu an ilk uçuşunun işte görüntüleri. Ve uçuş sonucunda ekibin gelip söyleyen kimdi bilmiyorum ama uçağın pilotu gülünecek derecede kolay uçulması bir uçak diyor. Gerçekten de elle uçulması o kadar büyük olmasına rağmen çok rahat bir uçak. We just want to use you as a symbol of the Incredibles, make a recognition. We have something very special. So we have an incredible team in Everett. We have the Incredibles in Auburn, and as they were machining Auburn and Frederickson, as they were machining, they saved the last chips from ship 157 for 1,574. As a token of our appreciation, the recognition of the Incredibles represented here, which we'd like to all applaud and say thank you for starting this program. Thank you, Phil. Appreciate it. You know, we all have our stories. I have a very brief personal story about the 747. Arkadaşlar sesi kısmakta biraz zorluk çekiyor olabilirim. I'd flown the 47 many times in my career, traveling around the road, reaching out to customers. On this particular 747 flight, I booked Lufthansa. I'm on the upper deck, so I was lucky enough to get positioned on the upper deck in first class. And as I sat down, yolculuk yapıyorlarmış. I realized I was sitting. Benim de öyle bir videom var, kanalda izleyebilirsiniz. Klaus Nittinger was the executive at Lufthansa, and many of you may know Klaus. Klaus was instrumental in helping Boeing. Klaus Nittinger'ın yanında oturuyormuş ki Lufthansa'nın önemli büyük adamlarından. So for the next 8 hours, I got a lecture. 8 saat boyunca bana değişik konularda fikirlerde bulundu diyor. Evet, bir tane daha video var. 747-8'lerin yolcu versiyonu var. Şu an Lufthansa'da uçuyor, Korean Air'da uçuyor ve China Airlines'da da var. The first decade of 747 service began on January 22nd, 1970. When Pan Am's Clipper Young America departed New York's JFK Airport New York'tan on her maiden flight Londra'ya ilk uçuşunu yapıyor. İlk ticari uçuşu. Were an exciting and challenging time for the program. A recession followed by a fuel crisis. İşte ondan sonra 74 petrol krizi geliyor, Arap-İsrail savaşları geliyor. Ondan dolayı petrol fiyatlarının çok fazla artmasına rağmen yine de 747'ler popülerliklerine devam ediyorlar diyor. İşte burada da nakliye uçağı olarak kullanıldığı zaman ne kadar büyük miktarda yükleme yapılabileceğinin bir göstergesi. Arabaları şu an böyle yüklemiyorlar artık ama gerektiği takdirde o zamanlar yüklerlermiş. Ama hakikaten de bir kargo uçağı olarak da çok değerli bir uçak. O yüzden de son üretilenler sadece kargo uçağıydı.
Japon havayolları o zamanlar için 70'li yıllarda en fazla 747 kullanan havayollarından bir tanelerdenmiş. And soon included the first freighter, convertible and combi versions. Ve ilk nakliye uçaklarından da bahsediyorlar daha sonraki üretimlerde. 71 yılında oluyor. Bu da ufak bir hikayesi size uçağın. Lufthansa Cargo'nun 747'si mesela. Specialized use of the 747 began, highlighted by the first Tabii ki use of uzay the mekiğini airplane taşıyan as the US 747'yi space shuttle unutmamak carrier. lazım. NASA tarafından uçurulan. Boeing even created a special performance SP version of modelini the çıkardılar. 747-100, Daha kısa, the daha 747 tıknaz SP in ama daha uzun 1975. mesafelere This uçabilen shorter bir uçak. fuselage provided greater range, a capability customers like Pan Am needed. Ve Panam'ın böyle bir uçağa ihtiyacı vardı diyor. Hatta ve hatta 747'lerin en çok kullanıcılarından bir tanesi de aynı zamanda İran'a yapılmışmış. Harlemcilerin, basketçilerinin 747'de yapmış olduğu şovdan bahsediyorlar şu an. Gerçekten de ikonik bir uçak. Please welcome to the stage Mr. Yuji Akasaka, Representative Director and Japon President from Japan havayollarından Yuji Airlines, Akasaka and Carolyn geliyor Corby, şimdi. former Senior Vice President of Airplane Programs for Boeing Commercial Airplanes. Boeing'in eski bir başkan yardımcısı Carolyn Corby yanılmıyorsam adı. Onlar şimdi geliyorlar ekrana. I was going to start with formal remarks, but all I can say is wow. This is amazing. And I truly am honored to be here to celebrate this historic occasion with Japan Airlines. Akasaka-san, thank you for your partnership and for joining us here today. You know, we all have special memories of the 747. And like hepimizin perhaps kendine many ait of you, bir mine was my first flight on a 747. değişik 747 hikayeleri vardır. Benimki de New York'tan Tokyo Narita'ya uçuşumdu. İlk 747 uçuşum diyor ve Japon havayollarıyla uçtum diyor. Ve indiğimde de her yerde 747 gördüm diyor. Bütün körüklerde, bütün pistlerde. Ve Narita'da çok ilginç, bütün 747'ler oraya toplanmış gibiydi diyor. You know, I was so proud to be a small Evet. part of something as amazing as this Japonya great çatlarında da airplane. kullanıldı. And today, when we look back on the legacy of the 747, it was Japan Airlines who helped Boeing design and then deploy this game-changing airplane into worldwide service. Japan Airlines was founded in 1951, grew from a small domestic carrier to an international airline. Japonya, JAL'in tarihinden bahsediliyor. DC-8'lerle aslında başlamışlar şeye ve 707'lerde de aynı zamanda başlamışlar. Orada da prompter'ı görüyorsunuz ekranda, yani onu aslında okuyorlar. Ama tabii yolcu talebi arttıkça bu nedenle Japon havayollarının daha büyük bir uçağa ihtiyacı vardı. Biraz önce bir arkadaş da bahsetmişti. İç hatlarda kullanılıyordu. Özellikle Boeing tarafından üretilen 747'ler üretildi. Fikri Kip söylemiş. Teşekkürler Fikri Bey. Cem Akçay, Türkiye'den kimse katıldı mı diye sormuş. Bilmiyorum açıkçası. Yani belki ACT'den katılan olmuştur ama ben o konuda herhangi bir bilgi almadım. Keşke olsaydı. Arkadaşlar bu konuşmalar bayağı uzun sürer. Ben 787'nin şeyinde de bulunduğum için rollout seremonisinde aslında yani izlediğim için biliyorum bayağı bir konuşma olacak. Flying the Tokyo, Honolulu, Los Angeles route. Once the 747 entered service, there was no looking back. Ultimately, Japan Airlines would operate 112 747. Zamanı geldiğinde en yüksekliğinde 100'ü aşkın miktarda 747 işletmiş Japon havayolları, Japan Airlines. Through the ups and downs of the airline business, partnering through hardship and celebrating success together. Gerçekten de bir Boeing ve havayolu
beraberliği, birlikteliği açısından gerçekten çok iyi bir örnekti diyor. For Japan Airlines' contribution to the success of the 747 program. Tabii havayolu olarak da Japonya Hava Yolları 747 programının da iyi bir şekilde gelişmesine de çok yardımcı olduğundan bahsediyorlar. Just as the 747 set the stage for Boeing's long-term relationship with our customers, it also forged a new way of working with suppliers. In the early days of the program, no supplier better demonstrated this new way of working together than Pratt & Whitney. İşte Pratt & Whitney motorları üreten firma Pratt & Whitney de gerçekten bu uçağın başarılı olmasında çok büyük bir rol oynadığını söylüyorlar. İşte bu nedenle de şimdi onun CEO'sunu davet ediyorlar yanılmıyorsam. Good afternoon. Evet. It's wonderful to join Stan and the rest Earl of the Exum, Boeing team, Vice President'mış. along with so many of our distinguished customers and colleagues, başkan to yardımcısı celebrate a ve remarkable Pratt and Whitney truly motorları iconic hakikaten airplane. An airplane that has had a profound tarihinde impact önemli on motorlar. connecting the world. Her ne kadar biz Joe Sutter, GE'leri çok father fazla of the kullansak da. 747, would be proud. Pratt & Whitney and Boeing's relationship goes way back, starting with our respective founders, William Boeing and Frederick Rensselaer, who teamed up to form William the Boeing United ve Airplane and Pratt & Whitney'in Transport kurucusu Corporation in zamanında daha ilk 1929. Boeing uçakları Over the üretilirken course of long-standing motorlar açısından relationships, beraber bir Boeing ilişkiye and Pratt & girmişler ve Whitney bu have ilişki worked sayesinde together on some hem Boeing amazing başarılı oldu hem de programs, Pratt & Whitney not the başarılı least oldu of diyor. which is the 747. The world's Rize'li first uçak wide-body göremezsiniz 20 airliner. tane. Belki 15 görebilirsiniz Pratt & ama 20 Whitney took tane a big göreceğinizi bet on the zannetmiyorum. 747 platform JL'in with its bütün JT90 747'leri engine. servis dışında diye biliyorum şu Over an. 50 years ago, our 787'lere ve JT90 engines 777'leri were kullanıyorlar. developed specifically for the 747 Ve and JT90 powered them from the motorları da start. sadece Later, our 747'ler için üretilen PW4094 engine and our üretilen motorlardı diyor. PW901A APU powered the 747-400 variant. Of the 1,500 plus 747s produced, Pratt & Whitney engines powered nearly half. Neredeyse 1500 tane üretilen uçağın yarısından yakınını Pratt & Whitney motorları da vardır diyor ki özellikle 400'lerde GE motorlar çok daha şeyli ve Dash 8'lerde, Tire 8'lerde son üretilenlerde sadece GE motoru var. In the world at our state-of-the-art flight test center in Maribel, Canada. These aircraft, which are Richard powered by Branson orada olabilir. JT90 En azından bizim Century orada, onu biliyorum. Bugün Instagram'dan paylaştıklarını gördüm. The 747 fleet represents what a group of smart, motivated individuals inspired by Joe Sutter's vision can accomplish when they set their minds to something. Bahsediyor. The 747 is the result of collaboration and partnership, hard work and determination. It was a feat of engineering and technology. And it's because of the dedication of our people across companies, across states, that we were able to deliver a product with the staying power of the 747. ACT'nin uçaklarının bir kısmı yolcudan çevirme uçaklar. Bazıları da işte canlı çeviriyi ben yapıyorum Murat Aydın. To our friends at Atlas Air. Although it's bittersweet, I'd like to thank Boeing for partnering with Pratt & Whitney to power your aircraft way back when, and for your continued partnership now and in the future. Evet. İşte böyle insanlar konuşacaklar maalesef. Biraz sıkıcı gelebilir size. Ve belki de siz hepiniz uçağı görmek istiyorsunuz şu an. Şirketten izin alabilirsem bu konuştuğum zaman biraz video çekmek istiyorum ama yani diğerlerinden işte farklı değil. Ben 861 ile sondan 3. ile uçtum Aralık ayında. Gerçekten güzel bir uçak ama ve tekrardan bu sefer 80'lere geldik artık. By 1980, two major models of the 747, the 747-100 and the 747-200, were in service. November of 1980 saw the rollout of line number 500, a 747-200 Combi.
Development of the newest version, the Birazdan 300, anlatacağım was size. soon to follow with an order from 1980'lerde artık 747-300'ün modeli çıktı. Gördüğünüz gibi yukarıdaki bölüm biraz daha uzun. Ve aynı zamanda tekrardan kanatçıkları olmayan bir model. Biraz daha uzatılmış bir model. Ve bunun da ilk müşterisi İsveç'e. Ve artık 400'e geliyoruz. 89'du yanılmıyorsam ilk çıkışı 400 modelinin. Şu anda da hala deli gibi kullanılan bir uçak. Bizim firmanın bizim firmanın bel kemiğini oluşturuyor. Ve 400'lerde ilk olarak 2 pilotla uçurulan bir uçak haline geldi. Uçuş mühendisi ortadan kaldırıldı ve anlattıklarına göre daha uzun menzil ve daha az yakıt sarfiyatıyla başarılı bir şekilde hizmete girdi 747-400. Dediğim gibi 400 ekranıyla bu da klasik görüntüyü görüyorsunuz şu an. Gerçekten de klasikten çok çok daha farklı bir uçak. Daha modern bir uçak. Her ne kadar bugünkü haliyle artık çok da modern sayılmasa bile yine de gerçekten modern bir uçak. Ve 747 üretilmiş. O da Japan Airlines'e gidiyor. 1989'da kargo versiyonu üretiliyor ve o da ilk olarak Northwest Hava Yolları'na veriliyor. Northwest Hava Yolları 2000'li yılların başında, daha doğrusu 2010'ların ortasında Delta Airlines tarafından satın alındı. Artık günümüzde Northwest Hava Yolları yok. Ama 747-400 yolcu uçağını gördüğünüz zaman yukarıki bölümü bayağı uzatılmış durumda. 747-400'ün kargo versiyonunda o kadar büyük bir şey yok. Ürün geliştirme başkan yardımcısını şimdi dinleyeceğiz. Eski. Good afternoon. By the 1980s, there was really no question about John Rondhill. The 747 had reshaped commercial aviation and earned its place in the history books. But it had so much more ahead of it. The 47 program literally created or changed communities of people around the world. Saçma sapan yorum yapanları da bu arada görüyorum. Onları da 5 dakikalığına veriyorum, ceza veriyorum. All of a sudden, people could fly in an incredibly roomy airplane that gave them the impression of their living room 747'nin diğer bir taking off özelliklerinden bir tanesi de, güzel özelliklerinden bir tanesi de gerçekten içinde kendisini insanın böyle sıkışmış bir şekilde hissetmemesi. Ve gerçekten hem uzun mesafelere gidiyorsunuz hem rahat rahat gidiyorsunuz. Ondan bahsediyor. The airlines and the freight operators banded together to bring the 747 to all corners of the globe. And in addition, they provided the feedback that constantly improved the airplane. And for that, İşte müşterilere yine tekrardan teşekkür ediyorum. Hem sipariş verdikleri için hem de verdikleri geri bildirimlerle uçağı sürekli olarak geliştirmelerinde yardımcı olduğu için. Tabii bu bir uçak firma üreticisi için çok önemli bir şey. The Incredibles not only created the 747, but took it upon themselves to pass what they had learned to the next generation of engineers, mechanics, managers, işte mühendislerden, teknisyenlerin ve emeği geçen herkesin gerçekten bu işin gelişmesinde çok büyük bir rol oynadığını düşünüyorum. If I get personal for just a moment, I can use Joe Sutter and myself as an example. After Joe retired in 1986, 86'da Joe Sutter emekli olduktan sonra biz bayağı iyi bir arkadaş olduk diyor. And implemented our commercial airplanes product strategy. It's obvious that Joe was clear in his recommendations, if you knew him. But also, he encouraged us that it was a new generation's watch.
İşte uçağın seneler boyunca bir kuşaktan diğer kuşağa mühendislik bilgileri, üretim bilgileri açısından nasıl aktarıldığından bahsediyor aynı zamanda. Boeing people were on the other side as we discussed the future variant possibilities of the 747. So there was Joe sitting next to the CEO of that airline. And he explained to his friends, the customers, diğer olabilecek modellerini de tartışmıştık diyor. That his successors presenting that day got the message just right. Evet, bu arada Türk Hava Yolları neden sipariş vermedi, neden almadı diye soruyorsunuz. Bunun nedeni uçağın çok büyük olması. Reached deep into the personal narratives as Boeing employees never shied away from community involvement. 747 uçuş başına 777'ye göre daha fazla yakıt yakıyor. Bunun çok büyük bir önemi var. Dolayısıyla özellikle hani belki İstanbul New York arasında kullanılabilir ama yine de çok da gerekli olan bir uçak değil. Aynı işi yolcu uçağı olarak 777 gerçekten görüyor. Türkiye'de yolcudan kargoya çevirmek mümkün mü acaba diye güzel bir soru gelmiş. Bunu yapmak mümkün değil. Bunun için ya Boeing'den ya da başka bir yerden izin almanız gerekiyor ve bunun başvuru süreçleri bayağı meşakkatli ve FAA'den onaylı bir çevirim merkezi olmanız lazım bunu yapabilmek için. Çin'de yapılanlar vardı. İsrailler bu konuda çok başarılı. Ama şu an artık 747'lerin elde kalan yolcu versiyonlarında kargoya çevireceğini düşünmüyorum. Çünkü 777'lerin yolcu versiyonları kargoya çevriliyor şu an. But for all those product achievements, it has always been the spirit of the team that has been the most gratifying to me. Yes, the 747 is a great product, unparalleled, but that's only because of the great people. 747 gerçekten iyi bir ürün ama tabii bu sadece müşterilerden, mühendislerden, herkese kadar, emeği geçen herkese kadar çok iyi insanların çalıştığı bir uçak olduğu ve herkesin bir anlamda elini taşın altına koyduğu bir uçak olduğu için diye söylüyorlar. Evet, Cem Akçay söylemiş. ACT'nin yolcudan kargoya çevirmiş olanları da mı yurt dışında yapıldı diye. Evet, hepsi yurt dışında. The 747 had established itself as the flagship airplane. From government leaders to international carriers, it was the ultimate symbol of status and achievement. It had been memorialized in song and in the hearts of aviation enthusiasts around the world. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's non-stellar. Not afraid to find me smeller. Pick it up, no, not too strong for you. Take a piece and pass it on. The 747-400 had rolled out at the end of the 1980s. Orders topped 563. Customers took delivery of 663 747s from 1990 to 2010. 663 tane 1990'dan 2010'a kadar uçaklar teslim edilmiş. 747-400. Grew substantially, and the 747 solidified its position as a preeminent mover of air freight. Ve gerçekten de hava kargoda çok büyük bir rol oynayan bir uçak haline geldi. Özellikle de 400'lerden sonra diyor. Yani yalanlı değil. Gördüğünüz şu an kargo uçağı Eva Air'in. Air China kargo var. Kalite Air Amerika'daki bizimki gibi ACMI uçağı firması kargo işi yapıyor. Please welcome Senior Vice President and General Manager of Commercial Airplanes, Elizabeth Lund. Evet, tekrardan bir Boeing başkan yardımcısıyla karşı karşıyayız. Our customer list continued to grow in the 1990s and 2000s.
All told, 46 airlines, nearly half of all 747 customers, signed on for the 747-400. It was our best-selling version of the airplane by far, with nearly 700 sold. Evet, 700 tane 747, 400 tane satılmış. But the freighter had solid sales as well. With the 747, we said goodbye to the 3-person flight deck crew and hello to the modern 2-person crew. Ve biraz önce anlattığım gibi 400'lerle 2 kişilik kokpite döndük diyor. Of other 747 models. There was a pair of 747-200s that had a very special role that we want to take a moment to honor today. 747-200 modellerinin çok önemli bazıları da var diyor. Onlardan herhalde Air Force One'lardan söz edecek. Bu arada işte Amerika'daki eski askerlere teşekkür ediyor onların servisleri için, onların hizmetleri için. Evet, kalite geliyordu. Ondan önce de biz geliyorduk yol silinleri. Bizim Türk Hava Yolları ile olan kontratımızı kalite aldı daha sonra. We hope that you all take special pride in the fact that the 747 has served as the Commander-in-Chief's primary air transport. Dediğim gibi Air Force One. Air Force One'lardan söz edecek. 1990'dan bu yana bu 747-200 modellerinden devşirme uçaklar bunlar. Ve bu uçakların aslında yanılmıyorsam 2 tane var. Onlardan söz ediyor. Allows the president to be able to travel at a moment's notice. Whenever it arrives, it brings not just the person of the president, but it can bring comfort in times of trouble. 747 Air Force One indiği zaman sadece başkanı temsil etmiyor, aynı zamanda Amerika'yı da temsil ediyor. Bir ülkeyi temsil ediyor diye anlatılıyor. Needed to ensure our government continues to operate even when the president is traveling. Our military sees that airplane with the same pride as Boeing. It is a technical marvel that commands attention wherever and whenever it arrives. İşte teknik açıdan çok gerçekten iyi bir uçaktır diyor. We have seen how the 747 changes lives. 747'lerin hayatları ne kadar değiştirdiğini biz kendimiz tanık olduk diyor. Bazı insanlar savaşlardan 747'lerle kaçıyorlar diyor. And deliveries of life-saving equipment and food supplies made available because of the 747. Bazı zor durumlarda kalan ülkelere de yardım için yollanan yardımların 747-400'lerle veya 747'lerle taşındığını şahit olduk diyor. İşte aynı zamanda Space Shuttle için kullanılıyor ve hala bugün bile Virgin Galactic One'dan bahsediyoruz yanılmıyorsam uzay işlerinde hala kullanılabilen bir uçaktır diyor. Tekrardan bir video izliyoruz bu arada. By the end of the 2000s, Boeing was wrapping up production of the 747-400, focusing on freighters. Work began on yet another generation of the airplane, the 747-8 Intercontinental and the 747-8 Freighter. Designed to be quieter, more economical, and more sustainable than previous 747s, daha öncekilere göre daha ekonomik bir uçaklardı diyor. Giving operators even more seating and freight space. İşletmecilere daha çok kargo ve yolcu kapasitesi sunmuş diyor. O da 400'ün biraz uzatılmış bir versiyonu. The dedicated team of professionals made sure that the final 747s built had the same care and attention as all that came before. Ne kadar ilginç değil mi? Bu kadar büyük bir teknolojik bir uçaktan bahsediyoruz ama bazı şeyleri hatta elle top wrench'lerle hala çeviriyorlar, ediyorlar, eğiliyorlar. Üretim hala klasik üretim tekniklerinden bahsediyoruz. Sağdaki gördüğünüz fotoğraf 747-8E'nin şu anda da bizim uçaklardan bir tanesi. 747-8E'nin lansman videosuydu. Cargolux yine 747 açısından önemli bir uçak. Onların 777X modellerinden şeyi var. ABC
Çok ilginç orada olması. Çünkü bir Rus firmasının uzantısı. Korean Air Cargo, Lufthansa tabii ki işte bizim de Atlas'ında uçağının bir tane videosu var orada. Evet, bakalım şimdi kim konuşacak? And along with us on the 747-8 journey Lufthansa'dan is our birisi gelecek. customer Lufthansa. You've already heard me talk about the importance of listening to the voice of the customer. This was one of those customers that made a difference to the product design. This was a customer that had flown the legacy of the 47. And through the persistence of our team, Scott, others in this audience, they finally convinced Lufthansa to join in on the 747-8i. And for this and their persistence in helping shape future. Evet, burada anlatılan şey Lufthansa'nın aslında klasiklerden bu yana 747 müşterisi olması. Ve burada da en önemli şey 747-8i ilan edildiği zaman Lufthansa'yı ikna etmek biraz zor oldu. Ama yine de bizimle beraber oldular ve bu uçağa sipariş verdiler dediler. Şu an yolcu versiyonunda en çok siparişi olan havayolu 747-8i'nin. Berkay, ben inanmıyorum Türk Hava Yolları'nın 747 satın alacağına ama bizim şirkette olduğu gibi, Kalit'te olduğu gibi, ACT'de olduğu gibi dışarıdan firmalardan yardım isteyebilir. And then we were the first launching customer for the freighter. And then indeed you convinced us, we convinced you. 747'nin Avrupa'daki ilk müşterisiydik. 747'nin kargo versiyonunun ilk müşterisiydik ve bizi de sonunda ikna ettiniz. Den 8'i sipariş vermek için üzere demiştiniz diyorlar. Do as an operator, our customers love the airplane, our crews love the airplane, and even our controllers love the airplane. It's 10% larger, 20% less emissions, 30% less noise. %10 daha fazla yolcu, %20 daha az karbon salınımı ve %30 daha ekonomik olarak taşıyabildiğiniz bir uçak 747-8i'den bahsediyor. Ve Seattle'a doğrudan gelmek yerine San Francisco'ya uçmuş ki 747-8 ile uçsun diye gelirken. I flew to the US, also to San Francisco. Same flight number, LH454. I came here as an exchange student, also in a 747. In those days, back of the bus, and it wasn't even the real back of the bus because it was a combi. So I was in the middle. I didn't realize it. Hatta öğrenci olarak geldiği zaman Amerika'ya 747 kombi ile gelmiş. Kombilerde de ön tarafta yolcu, arka tarafta kargo taşınıyor. KLM de bunları işletmişti zamanında ama Lufthansa'da da varmış. Öğrenci olarak da öyle gelmiştim diyor. Fikri doğru okumuşsunuz. My love has lasted until today in many regards. And therefore, dear friends, the 747 has a very special place, not just in my heart, but in the heart of everyone at Lufthansa. For Lufthansa in the early 70s, to be the first 747 operator in Europe meant for us we were back with the grown-up airlines. 1970'lerde ilk 747 siparişini veren havayolu olmak Avrupa'da bizim için çok büyük bir olaydı. Bizi büyük havayolları arasında tekrardan koydu diye söz ediyor. Yolcular seviyor, ekip seviyor. Aynı zamanda spotterlar da seviyor diyor. Özellikle de benim bilmiş olduğum o klasik renkteki 747-8'lerden bahsediliyor ve tabii hakikaten de çok güzel bir uçak o klasik renklerdeki. Miss Eliza İstanbul Havaalanı'na da selamlar. Arkadaşlar sorularınızı bu konuyla ilgili olmayan sorularınızı lütfen koymayın.
Yani cevap vermek istiyorum. Vermek istediğim zaman da yayından kendimi soyutlamak zorunda kalıyorum. Konsantrasyonum bozuluyor. Kariyerle ilgili, başka şeylerle ilgili soruları başka bir zaman sorun. And above all, I think it's a symbol for the world, which the 747 has made substantially smaller. And by doing that, by making the world smaller, the 747 has also played a key role in making this world more peaceful. Hakikaten de öyle. And that's very important in days like this. So on behalf of more than 110,000 people in Lufthansa, thank you all. Lufthansa'nın 110.000'den fazla çalışan elemanı adına size teşekkür ediyorum diyor. And allowing us and Lufthansa to be part of it for many more years to come. Thank you. Evet. Bu arada bir soru gelmişti bayağı zaman önce. Niye bu kadar çok insan var diye. Boeing bütün elemanlarını çağırır bu rollout'lara veya böyle seremonilere. Aynı zamanda ticari müşterilerden de çok fazla insanlar var. You can then imagine what an honor it was for me to be asked to lead the 747-8 program through the end of its development and into its introduction into service. Ve UPS de 747 hem 400'leri hem de 8'leri bayağı iyi kullanan bir firma. Herhalde ondan birine getirecekler. Yavaş yavaş bizim şirketten adamları en son çıkaracaklardır diye düşünüyorum. Çünkü en son teslim alacak olan biziz, en son uçağı. And no tribute to the 747 would be complete without a focus on what the freighters have meant to the customer and to our programs. Özellikle de kargo versiyonlarının ne kadar önemli olduğunu anlatmadan geçemeyecektik. O yüzden de President of Aircraft Maintenance and Engineering from UPS to the stage. UPS'in uçak bakım bölümünün başkanı. Honored to represent UPS and our 500,000 employees worldwide as we celebrate the legacy of the Boeing 747. Every day, 7 days a week, 365 days a year, a UPS jet is in the air somewhere in the world. The 747 has been the connective tissue of our global UPS uçağı 7/24 mutlaka bir havada bulursunuz diyor tabii ki. Dünya çapında olan bir firma. And the 47 will continue shrinking the globe over the next 40 years. Ve önümüzdeki 40 yıl boyunca bence diyor bu 747 hala devam edecek. Ülkeleri birbirine yaklaştırıp dünyayı küçültme konusunda diyor. 1984'te 747 yüzlerle başladık uçuşlara diyor. We're one of the world's largest operators of Boeing 747s. Our UPS employees are proud to operate and work on the 47. Our aircraft maintenance technicians want to work on the Queen of the Skies. Our mechanics are proud to maintain the Jumbo. Our crew members bid to fly the airplane just so they can say they've flown the 747. Ekipler arasında sadece 747 uçmak ve o uçakta tipim var demek için sadece bu uçakları bid eden, bu uçaklara gelip uçmak isteyen insanlar var diye söz ediliyor. The 747 is majestic. She's unique. She commands attention. When you see a 747, you stop. Bir 747'yi gördüğünüz zaman durup bakarsınız ve onu izlersiniz. When you look at a 747, you know this majestic plane has the heart of a freighter. The cockpit sits 3 stories up, out of the way of the massive cargo bay. En büyük avantajlarından bir tanesi de kargo uçağı olması, kokpitin o kadar yukarıda olması. Gerçekten de o kokpitin altında da kargo taşıyor olabilmek çok büyük bir avantaj. From Taipei, Taiwan to Atlanta's Georgia Aquarium on a 747 Classic. We transported an abandoned polar bear cub on a 747-400 from Anchorage to Louisville, Kentucky, where now she resides at the Louisville Zoo. İşte taşıdıkları bazı hayvanlardan söz ediyorlar. 2,200-year-old Chinese terracotta warriors on a 747-400 from Shanghai, China to Ontario, California. Now, I know the other cargo carriers here will have their own stories of the livestock, the big items and the small, that have traveled safely in the 747, connecting economies and cultures. İşte ekonomileri birleştirdiği açısından when I think of all of our UPS deliveries, it's our healthcare deliveries that stand out for me. The 747-8 has played a vital role behind the scenes to deliver what matters.
like vaccines and other critical healthcare packages. Özellikle de sağlık açısından çok önemli bir uçaktır diyor. Çünkü bu uçak hem ilaçlar hem hayat kurtaran ilaçlar hem aynı zamanda pandemi sırasında deli gibi aşı uçurmuştu dünyanın her bir tarafına diyor. 1 milyar tane Covid aşısı taşıdı bu uçak diyor. On behalf of cargo carriers everywhere and on behalf of the entire UPS team, I'd like to thank all of you bütün who had a UPS hand ve in bütün creating and kargo supporting the işletmecileri 747 adına over the years. 747'ye teşekkür You made a ediyorum. difference to our company and our industry and the world Kokpit as a camından whole in ways we can only touch the atlanılmıyor. surface today. Kokpit camları To zaten commemorate this açılmıyor. special event, Fakat daha da UPS yukarıdan plans to honor atlanılıyor. Eğer UPS atlamak and zorunda Boeing kalırsanız 747 legacy yukarıda bir tane by kapak var. installing this Oradan decal on atlamak our durumundasınız. last Ama onun içinde 747-8 özel delivery. bir mekanizma var. O mekanizmaya tutunuyorsunuz. Yere yaklaştığınız zaman o mekanizma yer çekiminin hızını, etkisini azaltıyor. Bir gün sizlere onu anlatmaya çalışırım. Göstererek anlatmak daha iyi. Acaba şey diyorum mesela, ben Cumhurbaşkanlığı filosundan da giden olmuş mudur diye. Çünkü 747'nin VIP filosu da önemli. Dünyada çok fazla VIP uçağı yok. But just sometimes, you know, you just DHL'de 747 yok. 747 DHL adına uçan 747'ler var. Bunlardan bir tanesi de bizim firmadan var. Bir tane değil uçak, birkaç tane. Ve John Travolta çıktı piyasaya. Okay, may I ask a personal question before we go on to the more formal speech? How many in the audience have actually flown on a 747? Please raise your hand. Yeah! Yes! Arkadaşlar mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyorum sesi ama. Awesome. Okay, well, you know, a recording just wasn't enough to share with you how much I love this airplane and I appreciate your work. We've walked through the decades together, headed the stories of how this airplane has made a difference on a personal level and a global level and is even helping to reach into space. So I had to be here in person because as a pilot, I know how great this plane is to fly. My personal story, if you don't know it, I'll tell you now. The 747-400. I worked for Qantas Airlines for 17 years as an ambassador and a pilot for the VIP passengers and the executives, including the chairman of the board and the president of that airline, in my personal 707. However, Qantas would not formalize this contract unless I went to school at the Qantas 747-400 school in order to be trained to fly these very VIPs. So I can assure you that it was the toughest program any commercial pilot will have ever biraz burada biraz şey yapıyor işte 707'si vardı John Travolta'nın. Bunu hatta 707 Juliet Tango'ydu kuyruk numarası. Bu uçağı uçuruyordum. Qantas'a da işte böyle bir temsilcisi gibiydim ama aynı zamanda Qantas onların VIP'lerini uçurmamı istediği zaman 747-400 programına beni sokmak istedi ve gerçekten de benim için çok zorlu bir programdı diyor. Every mechanic, every support person who made all the 1,574 747s, you are awesome. Bu işte emeği geçen 1574 tane uçağın üretilmesinde ve ortaya çıkmasına emeği geçen herkese tabii o da teşekkür etti. And even when you understand the science behind flight, there's nothing like seeing a 747. Her ne kadar uçuşun dinamiğini anlasanız da bir 747'nin kalkışını görüp vay canına dememek elde değil diyor John. I love you. Thank you. İzledim galiba uzun yıllar önce. Ama yani güzel bir filmdi. Evet. Thank you for really flying Boeing. This is what it means to fly, to be a pilot. So, evet, Air France One 747 ile devam edecek. Bell 8 serisileri değiştiriyorlar. Onlar da galiba 2026 yılında teslim edilecekler. Gündüz Yılmaz sormuş. Güzel isim.
All right, at this time, I want to welcome to stage another John. The John Dietrich. He is the president and chief executive officer of Atlas Air Worldwide and the customer for the last 747. Come on up, John. Son 747'nin müşterisi. John, before you get started, it just occurred to me that I have to follow John Travolta. You have to follow John, and so do I, Okay. and we're going to look kind of substandard to him. But there is one guest that's going to bring the house down. It's a guest we haven't brought out yet. Sürpriz bir And that is birisini çağıracaklar. the Queen of the Skies. So with that, everybody bundle up. It's going to get a little cold, but let's see the entrance Ve en büyük Queen of the Skies. Bugünkü misafirimiz olan son kraliçeyi davet ediyorlar. Bells are okay. Biraz soğuyacak hava dedi tabii. Hangarın kapılarını açtıkları için. Vay canına. Aslında Türkiye'de inebileceği meydan çok fazla var. Kadir Yetim söylemiş. Çok gıcır uçak. Cillop gibi. Wow. Arkadaşlar Lufthansa Atatürk Havalimanı'na getirdi 747-8'i. Biraz rüzgarlı bir gün. İşin güzel tarafı doğru tarafını çekmişler uçağın. Çünkü diğer tarafında müşterinin ismi yazıyor. Burada görünen en azından firmanın adı. Ve kokpitin hemen altında da ufak bir yerde ilk 747 mühendisi Joe Sutter'a, programın baş mühendisi Joe Sutter'a bir anı olarak öyle bir şey konmuş. Bizim şirketin renkleri de güzel aslında. Evet, bence güzel. Ve kim bilir ne zaman ama belki de bu sene içerisinde bir şekilde bu uçakta pilot olarak görev alacak olmak gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Çok duygulandım şu an, inanın. Well, thank you. Hey, if we could, Cem Akçay, ben de yapmayı çok istiyorum. Ama inanır mısınız? Patrondan izin almak lazım. Evet. Yukarıdan göklerden bizi izlediği zaman Joe Sutter'ın bu uçağı görmesi için öyle bir şey yaptık diyor. Good afternoon, everybody. And Carson, you're absolutely right. She's darn good looking airplane. So, look, it's an incredible honor for me to be here today for this milestone occasion Benim in için çok büyük bir onur history. bugün burada olmak diyor. I'm very proud to represent the more than 5,000 employees of Atlas Air. Ve 5000'den fazla Atlas elemanını burada temsil etmek gerçekten çok büyük bir, müthiş bir duygu diyor ve birini burada evde canlı yayın yapıyor. To see our aircraft on this big stage is a very proud moment for all of us at Atlas Air. Our company's history and our success is directly linked to the 747 platform. Our founder, Michael Chowdhury, launched Atlas Air over 30 years ago with a single 747-200 freighter. Since then, we became and still are the world's largest operator of 747 Şirketin ilk kuruluşu 30 yıl önce, hakikaten bu yıl, yani geçtiğimiz yıl 30. yılını kutladık. Kurucusu bir Pakistan asıllı bir Amerikalı Michael Chowdhury. Ne yazık ki bir uçak kazasında kendi kişisel
uçağıyla, jet uçağıyla uçarken maalesef hayatını kaybediyor. Tek bir 747-200'de işi başlatıyor 30 yıl önce. 747 Dreamlifters in support of the Ve 787 şu an Dreamliner Dreamlifter'ları biz uçuruyoruz. Boeing'in sahibi olduğu Dreamlifter'ları. Ondan bahsediyor ve aynı zamanda dünyanın en büyük 747 işletmecisiyiz şu an diye söz ediyor. In the 747 platform, it's only fitting that Atlas Air is taking the last one ever to be built. Hayır, bu son uçağı kullanmak Some may için say there's no greater freighter ekstra than the bir eğitime gerek 747, yok. and I certainly agree. It has tremendous payload and range and a nose loading capability that is simply unmatched. Ve the 747-8 variant also supports Atlas's and Boeing's commitment to the environment. 747-8'in güzelliklerinden söz ediyor. İşte hem yakıt ekonomisi açısından ve karbon salınımı açısından çok önemli. Ve aynı zamanda da bu kadar büyük bir miktardaki yükü bu kadar uzun bir menzile taşıyan başka bir uçak yok. Bir de burnu da açıldığı için o konuda avantajımız vardı. And all forms of electronics, perishables, elektronikler, işte ilaçlar, sebzeler, balıklar, ne bulduysak taşıdık bunları. This aircraft will be operating on behalf of Apex Logistics, a Kuehne+Nagel company. And in addition to Apex and Kuehne+Nagel, we're very proud to host a few of our many customers here today, including Amazon, DB Schenker, FedEx, Flexport, NCA, İşte bugün de başka müşterilerimizi de burada misafir ediyoruz diyorlar. İşte bu uçak Apex Logistics için uçacak. Bunlar kargo firmaları. Onun dışında işte FedEx için uçuyoruz biz aynı zamanda. Aynı zamanda diğer başka büyük kargo firmalarından da bahsettik. Flexport gibi vesaire vesaire. Aynı zamanda Irak ve Afganistan'da ve şu anda da Ukrayna olaylarının desteği için Amerikan devletinin de kontratlarıyla uçtuğundan bahsediyor. 747 uçmuyor, 767 uçuyor Amazon adına. We want to thank you for your continued commitment to safety, quality and Evet, innovation as well Atlas as your kuyruk commitment to logosunun the çok ilginç bir environment. hikayesi var. Bizim call sign'ımız Giant, yani bir dev. Ve Atlas da Yunan mitolojisinde dünyayı sırtında taşıyan bir devin adı. Öyle bir hikayesi var. Gerçekten de çok güzel bağlanmış. Kim bulduysa güzel bir şey bence. I'd like to personally thank Dave Calhoun, Stan Deal, Ihsan Monir, Brad McMullen and Kim Smith for their leadership and support on our recent acquisitions. İnsanlara teşekkür ediyorum. And thank you also to Don Foster, Jeff Edwards, Mike Wilson, evet, bildiğim kadarıyla 54 tane var arkadaşlar. Partners on the Atlas account. Thank you all. And I want to particularly acknowledge Ray Connor, who needs no introduction here at Boeing. Ray sold us our first 747-8s back in, I think it was 2008, may have been 2006, before becoming CEO of Boeing Commercial Airplanes. Ray? Biraz evvel de Ray Connor gelip konuşmuştu. Bize diyor 747 8'i satan kişidir diyor Boeing'de diyor. He told me that one of the proudest moments in his career was when he was assigned to lead the 747 program and work together with all the Incredibles. So, look, we've heard so many stories today about the 747's impact. Son uçağı sergileyemezler arkadaşlar. Para kazanması lazım şirketin. Stories that are yet to be told. Today we celebrate not necessarily an ending, but a beginning as well. The beginning of another exciting chapter driven by the mighty Queen of the Skies. And I will say she is the biggest, baddest commercial aircraft that's flying out there. So thank you to Boeing, our customers, and all of our employees. Bütün elemanlarımıza, Boeing'e ve bütün müşterilerimize de teşekkür ederiz diyor. So if I could, one last point. I happen to have the absolute pleasure of flying her out tomorrow morning, and we have a special flight plan that we've planned. So hopefully we can come across on the screen. That's going to be our flight yarın plan değişik bir şekilde uçacaklar. Bu uçuşu yapacaklar ve uçuşta havadaki görüntülerde
747 ve bir taç şeklinde olacak. Çok iyi ya. Gerçekten güzel düşünmüşler. Şimdi Dave Calhoun geliyor. Boeing'in genel müdürü. John was good enough to show me that flight plan on his phone, and I felt for sure it was a good idea to put it up here. I'm going to be the briefest. Everybody's freezing. I was warned that I'd be at the end, and it was wise to wear a vest. This was a story of product legacy, and it's a story that is second to none. We all know it. My first introduction to this airplane was taking my brother from a household that has never flown, not one person in the household, taking my brother for the first flight of any member of our family to Kennedy and go to the TWA terminal, look out the window, and this airplane's there. You cannot imagine for a kid in his early teens how big and how important and awe-inspiring it is. 747'lerle herkesin bir anısı olduğundan bahsediyorlar. Kendi anısından söz etti ve burada da işte kendisinin ne kadar şanslı bir insan olduğundan vesaire vesaire söz ediyor. To do this. It's amazing. I want to thank the Incredibles. I want to thank every one of you who have touched this airplane. Touched it, thought about it, helped the people who touched it. I can't tell you how important it is to all of us, and it spells legacy. And if a company ever needed to stand tall on a legacy, it was the Boeing company. For the last 3 or 4 years, which have been tumultuous for all of us. Son 3-4 yıl bizim için gerçekten çok zordu. Boeing açısından tabii söz ediyor. Gerçekten de Max kriziyle gerçekten çok büyük zorluklar yaşadılar. Ama bu uçağı yapan, bu benim yorumum, bu uçağı yapan Boeing'deki çalışanlarla 3-4 yıl önce veya daha önceki yıllarda Max'i bir an önce ortaya çıkarıp piyasaya sürme derdinde olan Boeing çalışanları aynı kafada, aynı felsefede, aynı düşüncede olan insanlar değillerdi maalesef. So what I wanted to do is speak directly to Şu an herkes üşüyor. Kapıyı kapatın da ısınak diyorlar herkes içinden diyor. Hakikaten öyle ama yani ne yapacağınız fazla bir şey yok bu uçağda. Göstermek zorundalar. Büyük bir olasılıkla bu tören bittikten sonra insanları uçağın etrafına salacaklar. En azından 787'de öyle olmuştu. Bakalım yine öyle olacak mı? Fly at Home, Loadmaster olarak çalışıyor musunuz? Zor bir iş hakikaten. ACT'de mi? Yoksa başka bir şirkette mi? And in the roughest of moments, we did. We didn't stop funding the future for a minute. Not for a minute. The hangars are full of innovation. They are full. İyi ki de kısa konuşacağım dedi. Adam bayağı aldı götürüyor işte. Diyor ki Boeing'de işte diyor hangarlar hala dolu. Bilmiyorum yakaladınız mı? Dün veya bugün anons ettiler. 747'den boşalan yerde 787'lerin tamamlanması işini yapacaklar ama aynı zamanda burada boşalan başka bir yerde de 737'lerin üretimine geçecekler. Renton'daki fabrikanın kapasitesi çok dar olduğu için yetmediği için 737-800'leri pardon 737 Max'leri üretmeye burada devam edecekler. We're going to be doing these product legacy stories forever. We are. And trust that the leadership team at Boeing is standing behind that. We're committed to it and we will forever. Fly at Home kolay gelsin. Dediğim gibi Loadmaster olmak biz ekipler olarak sınırlarımız olsa bile siz sürekli olarak uçaklardasınız. Kolay gelsin, zor bir iş. Ama tabii sevmeden de yapılmayacak bir iş. Ve işte son uçak. Yol silindiri, ben teşekkür ederim. Kanalımda 300'den fazla video var. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Yeni keşfettiğiniz için bayağı bir yakalamanız lazım gündemi. 3 yıldır, 3,5 yıldır yapıyorum bu yayınları. Ama böyle canlı yayın bundan önce bir tek şeyde yapmıştım. NTSB'nin bir şeyinde yayınında yapmıştım. Kobe Bryant kazasını anlattıkları canlı yayında böyle bir anında şeyleri yapmıştım.
Şunu bir kapatalım müzikleri. Biraz daha iyi duymuş olursunuz beni. Ama dediğim gibi bayağı ilginizi çekebilecek videolar var. Özgün kalmaya çalışıyorum. Özgürüm, özgür kalıyorum anlattığım konular açısından. Hiç kimseye elmallahım yok. Herkesin doğru düzgün havacılıkla ilgili bilgilenmesini sağlamaya çalışıyorum. Reklamları izlediniz. Cüneyt lütfen abicim Prag'da donduysan söyleseydin geldiğimde sana bir çorba getirirdim. Prag buz deyip duruyorsun. Buradaysan da haber ver. Görüşelim. Arkadaşlar bu yayın aynı zamanda kanalda da olacak. Bu kanalda daha sonradan izlemeniz mümkün olacak. Unutmayın. Eğer şu an izlemediyseniz canlı yayın olarak kaçırdıysanız mutlaka ve mutlaka daha sonradan kanalda izlemeniz mümkün. Onu da size bir linkle atarım, bildiririm. Fly çok güzelmiş. O zaman bizden daha iyi durumdasınız. Bizde Loadmaster'lar böyle dünya etrafında 2 tur atıp ondan sonra ancak otele gidiyorlar bazen. Ne diye? Avia Blue diye bir firmadan daha çok geliyor elemanlar. Cem, hayır ben şu an Prag'dayım. Ben Prag'da oturuyorum. Amerika'da JFK base olarak uçuyorum. Evet, burada müzik devam ediyor. Canlı müzik. Şurada biraz 747 görelim. Şunu mükemmel bir uçak. Gördüğünüz gibi aslında dıştaki motorlar aslında çok da böyle pistlere, her piste uygun değil. Özellikle de pist genişliği çok önemli. Hatta bazen taksi yaparken sadece 2 ve 3 numaralı motorları kullanarak taksi yapmamız gerekiyor. Çünkü diğer dışta kalan motorlar etrafta tozu dumana katmasınlar diye. Eşim pilot değil, eşim İzmirli. Daha doğrusu Karşıyakalı. 35,5. Evet, tekrardan 747'ye geldik. Bakalım ne olacak şimdi. Say fair skies and follow the winds to the Queen. As we turn the page today, we Hayır, do hiç not taşımadım close yeni this rakı. book. Motor taşıdığım oldu, uçağın içinde taşıdım. We'll have another chapter of the 747. This airplane will be supported for decades to come, I promise you, as our customers. And we'll stand on the shoulders of the giants who created the greatness of Boeing to continue this journey. Ve bu uçak önümüzdeki onlarca yıl hakikaten uçmaya devam edecek diyor. Yani şu an 747-200'lerin bazılarının hala uçtuğunu düşünürseniz gerçekten de 747-8 hani 40 yıl olmasa bile en azından bir 20 yıl 30 yıl mutlaka uçacaktır diye düşünüyorum. Evet. Manzara da bu. Bakalım bana ne zaman kısmet olacak uçmak. Hocam 380 mi 747 mi sizce? Yani pideci kardeşim. Sizce? Evet. Gerçekten de çok güzel bir uçak arkadaşlar. Severek uçurduğum bir uçak. Şurada Joe Sutter'ın resmi var işte. Biraz ufak yapmışlar ama bence başka şeyler de yapılabilirdi. En azından kuyruk tescili 863 GT yerine başka bir kuyruk tescili olabilirdi. Ne bileyim ben. Yapılabilirdi bazı özel şeyler. Ama tabii müşterinin renklerine boyamak müşteri için de çok büyük bir PR olduğu için, büyük bir pazarlama unsuru olduğu için o konuda da bir şey demiyorum. Eminim onun içinde bir özel bir para almışlardır. Tuğra Demir, 747 uçuyorum abicim. Hala öğrenmediysen. 747.
Trabzon'dan selam olsun demiş bir arkadaşımız. Trabzon'a da çok selamlar. İran'da pek uçmaz 40 yıl daha ama 40 yıl daha bilmiyorum nedir ne değildir. Üretilmeyecek mi bir daha demiş bir arkadaşımız. Bu son üretilen uçak, bundan sonra bitti artık. Evet arkadaşlar, canlı yayının sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bayağı oldu, 1 saat 20 dakika olmuş. Bundan sonra da artık işte oradaki yolcular için, insanlar için ne yapılacağını, misafirler için söylüyorlar. Bunu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için, bu hakikaten tarihi bir ana tanıklık ettiğiniz için ve gerçekten de benimle beraber bu tarihi ana tanıklık ettiğiniz için çok çok ama çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu daha sonradan canlı yayının bir kaydını izleyebileceksiniz. Kendinize iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşça kalın.